Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarına devam ediyoruz. Bugün size farklı bir video çekmek istedim. Bugün size marketlerde indirime giren orkideleri alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunları anlatacağım. Evet. Öncelikle markete gelen orkideleri iyi incelememiz gerekiyor. Bunu 3 ana kategoride değerlendirirsek öncelikle yaprakları iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Çiçekleri çok sağlıklı olabilir. Bakın şurada çiçekleri sağlıklı görünüyor ama bakın yaprakları hastalanmış. Bu tip orkidelerden uzak duralım. Bu orkideleri eve getirirsek diğer orkidelerimizi de hastalandırırız. Yaprakların sağlıklı yeşil olması lazım. Koyu yeşil olması lazım. İkinci bir şey yine orkidelerde bu tip orkideleri alırken az çiçek açmış, tomurcuğu fazla orkideleri tercih etmeye çalışalım. Eğer böyle orkideleri tercih etmezsek çiçekleri tamamen açmışsa eve geldikten sonra bu çiçekler fazla kalmaz ve çiçekleri dökülür. Yine alırken dikkat edeceğimiz diğer bir mesele kökleri. Orkidelerin köklerini inceleyelim. Koyu yeşil, dolgun olanları seçmeye çalışalım. Evet, çiçekleri tam açmamış olmamız lazım. Eğer kökleri böyle kurumuşsa bunları almayalım. Bakın şöyle grileşmiş olabilir ama köklerin içi boşsa bu hastalıklı demektir. Bir de şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şu orkidenin orta kısmından çiçek çıkmış. Bu tip orkideleri de almayınız. Çünkü bu çiçek çıkan yerden artık yaprak çıkmıyor. Bu da orkidenin büyümesini engelliyor. Böyle orkideleri de almayın. Alacağınız orkideler dediğim gibi yaprakları yeşil ve canlı olması gerekiyor ve kökleri de yeşil ya da dolgun, gri de olabilir. Dolgun olması gerekiyor. Tomurcukları fazla olması gerekiyor. Evet, şöyle bakın. Bunun kökleri grileşmiş ama sağlıklı kökleri. Bakın. Şöyle kırık dalları da almamaya çalışalım. Alacaksak bu noktada dikkat edeceğiz. Yapraklarına dikkat edeceğiz. Köklerine dikkat edeceğiz. Bakın burada da yosun bağlamış. Bu da riskli. Bunu da almayalım. Ama bakın şöyle tomurcukları çok güzel. Bundan dolayı alınabilir bu. Evet, tomurcukları fazla olan, çiçek çok açmamış orkideleri tercih edelim. Bakın köklerini gösteriyorum. Gayet canlı, gayet sağlıklı. Bu orkide alınabilir. Birkaç tane kuruyan dalı var. Bir de marketlerden aldığımız orkidelerde şunu bilmemiz lazım. Genellikle bu orkidelerin orta noktasında süngerimsi bir yapı oluyor. Sulama noktasında bunu bilerekten sulamamız gerekiyor aldıktan sonra. Tüm çiçekleri döktükten sonra da budama işlemini yapacağız ve mümkünse eğer yaz değilse bahar mevsiminde toprağını değiştirip bu orta noktasındaki süngerden kurtulmamız gerekiyor. Şöyle orkidelerimizi tekrar gösteriyorum. Şöyle bir orkide gösteriyorum. Bakın çiçekleri sağlıklı. Kökleri de gayet yeşil. Yeni sulamışlar. Alta su koymuşlar. Yaprakları kontrol ediyoruz. Kökleri kontrol ediyoruz. Çok çiçek açmamış, tomurcuğu fazla olan çiçekleri tercih ediyoruz. Bu şekilde evimize sağlıklı orkideler götürebiliriz. Bakın başka bir marketten bir örnek göstermek istiyorum. Yapraklar iyice sararmış. Bakın buradaki başka bir orkide var. Bunun normalde çiçekleri ölmüş ama bu orkide yaprakları gayet yeşil, kökleri de gayet iyi görünüyor. Susamış sadece ama toprağı çok verimsiz. Böyle toprağı ağaç kabuğu değil, normal toprak şeklinde yapılmış. Bunu hemen budaması yapılıp toprağa değiştirilip yeniden dikilir. Bakın bunun kökleri bile sararmış. Evet. Bunlara dikkat ederek evimize sağlıklı orkideler götürebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.